Mercedes CLA 45 AMG ile birlikteyiz. 2 litrelik turbo beslemeli motora sahip otomobilin 360 beygirlik gücü ve 450 Nm'lik torku otomobilin sıfırdan 100 km hıza 4.6 saniyede çıkmasını sağlıyor. CLA 45 AMG standart versiyondan görünüm olarak çok da farklı değil. Başta ön arka tamponu, jantları ve en belirgin olarak büyük fren ve kaliperleri dikkat çekiyor. Dışarıdan baktığınızda bu otomobili ayırt etmenizde. İçine baktığımız zaman da gene standart versiyona çok benziyor. Yalnız AMG'ye özel tasarlanmış deri alkantara karışımı direksiyon simidi, AMG'ye özel vites topuzu ve Recaro'nun spor koltukları otomobilin içini daha sportif bir hale büründürüyor. Otomobilin tasarımına çok takılmamak lazım. CLA 45 AMG kullanması oldukça keyifli bir otomobil. 2 litrelik motor litre başına 180 beygir güç üreterek şu anda seri üretimde olan otomobiller arasında en güçlü versiyon olma özelliğine sahip. Bunu zaten sürücüsüne daha kontağı çevirir çevirmez hissettirmeye başlıyor. Bu da nasıl oluyor? Motoru çalıştırdığınızda zaten egzoz bir pırlamaya başlıyor. Daha sonra otomobili kullanırken 4 silindirden daha fazlaymış hissi veren egzozun sesini duyuyorsunuz kullanırken. Ama asıl fark vites konsolunun yanında yer alan sport ve manuel modunu seçtiğiniz zaman şanzımanın bu sefer egzozun sesi özellikle üst devirlerde vites değiştirirken bambaşka bir hal almaya başlıyor. Ki bunu deneyelim. Benim buradaki tercihim sporttan ziyade manueli almak. Çünkü manuelde kendim vitesleri istediğim hızla değiştirebiliyorum. Bundan sonra size kalan sadece önünüzün açık olması ve bu keyfin tadını çıkartmak. CLA 45 AMG'nin motoru kadar frenleri de çok iyi. Çok iyi performans sunuyorlar. Özellikle büyük diskler ve büyük kaliperlerin kullanılmış olması frenin dozlanmasında da çok önemli rol oynuyor. Otomobilin övgüyü hak eden bir diğer yanı ise direksiyon sistemi. Herhangi bir değişken orana vesaire sahip değil. Standart bildiğimiz tipte bir direksiyon. Ama o kadar hızlı tepkiler veriyor ki otomobilin kafasını nereye yönlendirmek isterseniz otomobil oraya çok hızlı bir şekilde yönleniyor. Recaro tarafından yapılan spor koltuklar sürücüyü adeta annenin evladını kavradığı gibi şefkatli bir şekilde kavruyor ve virajlarda bakın ne kadar yana yatarsanız yatın sizi çok iyi bir şekilde içinde tutmayı başarıyor. Tabii bu benim vücut orantılarıma sahip biri için oldukça tatmin edici. Benden daha kilolu veya daha iri birilerinin benim kadar rahat edebileceğini tahmin etmiyorum. Ama ben şu anda kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Vitesin değişim hızı da çok iyi. Yalnız küçültürken çok daha hızlı tepki veriyor. Yani vites küçültmek istediğiniz zaman anında bir alt vitese düşüyor. Fakat büyütmek istediğiniz zaman biraz gecikmeli geliyor. Gene de o kadar hızlı ki ve özellikle vites değişirken ki o ses sizi o kadar tatmin ediyor ki buna çok fazla takılmıyorsunuz. Otomobilde neredeyse hiç güç kaybı olmuyor tekerleklere güç aktarılırken. Çünkü formatik olarak geçen CLA 45 AMG normal şartlarda gücü ön tekerleklerine aktarıyor. Fakat herhangi bir güç kaybı yaşanacağı zaman gücün %50'ye kadar olan kısmı arka aksa yönlendiriliyor ve böylece yani otomobil adeta yere zamp gibi yapışıyor. Yeri tırmalarcasına ilerliyor ve hiçbir kayıp yaşanmıyor ıslak zeminde olmamıza rağmen. Her şeyin bir bedeli var derler. Tabii CLA 45 AMG'nin de bir bedeli var. 255.000 TL'den başlayan bir fiyat etiketine sahip. Şu anda kullandığım versiyon üzerindeki opsiyonel donanımlarla birlikte 295.000 TL'ye çıkıyor. Yani biz buna kısaca 300.000 TL dersek bu fiyata 3 tane A180 alıp kendinize bir otomobil filosu bile kurabilirsiniz. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Veya ben bu konuya o şekilde bakmıyorum. İlle spor bir otomobil istiyorum derseniz de inanın 300.000 TL'ye alacak çok fazla seçenek var. Benim tercihimi sorarsanız kullanmaktan çok keyif aldım ama benim tercihim 300.000 TL'ye bu otomobil olmayacaktır.